Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Türkçe bilen yabancı arkadaşlarım serisinin dördüncü kısmında arkadaşım Aygül ile beraberiz. Aslında Aygül pek de yabancı sayılmaz. Kendisi çünkü bir Kazak Türk'ü, Kazakistan'dan. Bize Türkçe neden öğrendiğini, nasıl ve nerede öğrendiğinden bahsedecek. Evet, şimdi Aygül'ü dinleyelim. Merhaba Aygül, hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş buldum. Kısaca kendini tanıtır mısın? Nerelisin, şu an nerede yaşıyorsun? Tabii ki ben Kazakistanlıyım. Şu anda Kazakistan doğusundaki Özkemen şehrindeyim. Bu karantinadan dolayı buradayım ama aslında Türkiye'de okuyorum. Türkiye'de 3 senedir okuyorum ve doktora yapıyorum. Eğitim programları ve öğretim alanında. Tamam. Bu kadar. Süper. Türkçeyi ilk ne zaman ve neden öğrenmeye karar verdin? En büyük motivasyon sebebi neydi? Türkçeyi ilk üniversite 4. sınıftayken öğrenmeye karar verdim. Çünkü üniversitede ben 2 yabancı dil bölümümüz var bizim. İngilizce ve Fransızca. Fransız dili o kadar zor geliyordu ki öğrenmek için ve başka bir dil öğrenmek istiyordum. Yani aslında bu bölümü seçerken ikinci dili kendin seçebiliyorsun. Ben ilk Türkçe seçmek istedim ama sadece Fransızca vardı. Sonra ben tamam o zaman ben kendim öğrenirim diye böyle dizilerden öğrenmeye başladım. Büyük motivasyonum da dizilerdi çünkü Türkiye'de haftada bir kere çıkıyor dizi ve onun çevirisini beklemek daha uzun sürüyor. Mesela Rusça'ya ya da Kazakça'ya hiç çevrilmiyor. Rusça'ya çevrilmesi 1-2 hafta sürüyor. Ben de dedim ki beklemek istemiyorum, böyle izleyeyim. Böyle izlemeye başladım. İlk başta hareketlerden anlıyorum ya da aynı kelimelerden. Sonra bir baktım anlamaya başladım. Böyle öğrendim yani. Anladım. Ha, bir kursa falan gitmedin Yok, yani. hiçbir kursa gitmedim. Öyle hiç. Türkiye'deki bölümün neydi? Eğitim programları. Peki eğitim dili Türkçe mi İngilizce Türkçe. mi? Oo. Hiç kursa, vay be, gerçekten çok iyi o zaman. Yani tabii Kazakçanın da çok avantajını gördün tabii ki de, değil mi? Çok yakın olmasından dolayı. Tabii çok benziyor ve bizim için çok kolay oluyor öğrenmek, böyle bir ayda falan çok iyi öğrenebiliyoruz. Evet, anladım. Ben geçen de birisi yorumlara yazmış Kazakça da öğrenin falan diye. Düşünmüyor değilim aslında. Şu an insan motive oluyor. Eğer hani çok hızlı öğrenebileceğini biliyorsan, hani Aynen. çok yakın diller, aynı kökenler, aynı aile sonuçta. Aynen, bakalım neden olmasın. Belki Bence 2021. Türkler için de aynı. Mesela aynı Türk kökenli diller olduğu için çok kolay olur. Evet, aynen. Peki Türkiye'de hangi şehirlere gittin ve en çok hangi şehri sevdin? En çok neresi hoşuna gitti diye sorsam. Hmm, Türkiye'de çok yere gittim diyemem. Çünkü bilmiyorum nereye gittim. Böyle sayayım mı? Ben aslında Konya'da okuyorum. Yüksek lisans doktora olarak. Yani Konya. Selçuk Üniversitesi mi? Necmettin Erbakan. Hı hı. Antalya'ya gittim, Alanya'ya gittim, İzmir'e gittim, Eskişehir'e gittim, İstanbul'a gittim. Oldu sanırım. En sevdiğim de İstanbul tabii ki de. Evet. Anladım, süper. Bir sonraki sorum, Türkçeyi öğrendikten sonra, Türkler ve Türkiye hakkında daha çok bilgi sahibi olduktan sonra seni en çok ne şaşırttı? Yani kültürel olarak en çok neyi sevdin veya en az ne hoşuna gitti ya da en çok ne şaşırttı seni ya da en çok ne garip geldi sana? Ya daha iyi tanıdıktan sonra. Tabii dili öğrenmeye başladığında insan ister istemez o kültürü daha iyi öğrenmeye başlar ya da o oranın insanı gibi düşünmeye başlar. Sadece konuşmakla bitmiyor yani. Ve ilk İstanbul'a geldiğimde ya ve hala şaşırdığım ya da en çok hoşuma giden şey o Türklerin böyle vatanseverlikleridir belki. Yani mesela bayrak sevgisi, oradaki
hep eve gelirken anlatıp bitmiyorum yani. Aileme, kardeşlerime falan. O yüzden bunu söyleyebilirim. Anladım. Bir de büyük ihtimal kendini Türkiye'de çok yabancı hissetmedin değil mi? Yani sonuçta kardeş ülke sayılırız ya. Tabii. Çok kendini yabancı hissetmemişsindir bence. Benzerlikler çok. Evet. Çok da hissetmedim ama mesela Kazakistan kadar misafirperver bir ülke. O yüzden çok da yabancı hissetmedim kendimi ama bir yandan da kültürel böyle minik de olsa değişiklikler var, farklılıklar. Mesela el öpme gibi böyle bir şey yok benim için. Çok tuhaf olmuştu. Evet, çok değişik. Bizde öyle bir şey yok. Bir de çayı böyle küçük bardakla içiyorsunuz ya, bir de çok kırmızı oluyor. İlk başlarda çok tuhaf içemiyordum. Sonradan tam bir Türk oldum. Biz ise böyle kaselerle içiyoruz. Böyle sütlü. O yüzden o da farklı oluyor. Böyle küçük yani çok da büyük bir fark olmasa da böyle fark edilebilir bir değişiklikler oluyor. Anladım süper. Güzel tespitler gerçekten. O zaman biraz Türkçe ile alakalı, Türk diliyle alakalı birkaç şey sormak istiyorum. Türkçe'de senin en sevdiğin kelime hangisi? Yani hem tını olarak ya da mana olarak hoşuna giden ekstra bir kelime var mı mesela? Kendi dilinde olmayan, sadece Türkçe'de olan. Tamam. Yani çok kullanışlı bulduğun bir kelime mesela. Çok kullanışlı mı bilmiyorum ama Türkçedeki böyle tüm bir süreç ya da bir proses diyorlar ya, onu bir kelimeyle ifade edebildikleri çok şaşırtıyor. Mesela yakamoz var ya, bu ayın evet. denize ışınlandığı bir ne diyor ona? Silüeti mi? İşte onun için tek bir kelimeyle yakamoz diyorlar. Evet, o kelimeyi çok sevdim ilk duyduğumdan beri. Onun mesela tam karşılığı yoktur. Ne Rusça'da ne Kazakça'da. Evet, değil mi? Evet. Evet, güzel bir kelime, aynen. Peki Türkçe'de en zorlandığın konu hangisiydi dil bilgisi olarak? Yani gerçi Kazakçadan dolayı büyük ihtimal çok zorlanmamışsındır ama yine de farklı bir şey var mıydı mesela? Var evet var. Bir dakika hatırlayayım. Konu olarak nasıl adlandırılır bilmiyorum ama mesela şey diyorlar ya, bu benim ikimizin arasında diyorlar ya. Evet. Kazakça'da ikimizin aramızda. Ben hep ikimizin aramızda ya da öyle diyordum. Yani sen kendinden bahsediyorsun ama arasında diyorsun. Burada bir çok kafan karışıyor biraz. Onun gibi şeyler var. Ne denir ona? O konuya bilmiyorum ama. Vallahi ben de bilmiyorum ama anladım ne demek istediğini. Evet, değişik bak. Biz tabii ana dilimiz olduğu için. Evet, ya da şey der, bizim yok diyemiyorum şimdi. Yani böyle bir ortak şeylere mi söylenir bilmiyorum, yani ikimizin arasında ya da öyle gibi yani. Anladım. Peki en kolay gelen şey hangisiydi? Sana hiç zorlanmadın, hemen öğrendiğin? En kolay gelen bence ilk alfabeyi çok kolay öğrendim bence. Bir kere böyle baktıktan sonra. Çünkü zaten Latin alfabesi öğreniyoruz. Bir de birkaç Türkçe'ye özel harfler var. O çok kolay geldi. Bir de ilk baştaki mesela benim adım, öyle kendini ifade eden kelimeler ya da sözcükler, onlar yani Kazakça'ya çok benzediği için çok kolay oldu. Anladım. Süper. Tamam. Aklıma gelen sorular bu kadardı. Çok teşekkür ederim katıldığın için tekrardan. Çok güzel sorular. Ben de teşekkür ederim. Türkçen çok iyi, çok güzel. Gerçekten bunu bir kez daha söyleyeceğim. Böyle çok güzel, sen şu an röportajını yaptın. 4. arkadaşım olmuş oluyorsun.
Hepinizin Türkçesi çok iyi teşekkür gerçekten. ederim. Senin de aynı Teşekkür şekilde. ederim. Çok iyi Türkçen. Katıldığın için teşekkürler. Evet, sorularım bu kadardı. Tekrardan çok teşekkür ederim sana katıldığın için. Senin en son eklemek istediğin, söylemek istediğin, belirtmek istediğin bir şey varsa Türkçe ile, Türkiye ile alakalı, Türklerle alakalı ya da genel olarak. Tamam. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Çok iyi bir röportajdı ve sorular gerçekten çok enteresandı, ilginçti. Ve kökümüz aynı olan tüm Türk milletine Kazakistan'dan çok selamlar söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Öyle. Bir sonraki videomda görüşürüz diyeyim. Görüşürüz.